2 günden beri Türkiye tarihinde daha önce hiç rastlanmayan, genellikle Amerika'da duyduğumuz olaylar yaşanıyor. Okul saldırıları yaşanıyor. Videolara hiç bakmadım, görmedim, görmek istemedim. Zaten görseydim de buraya taşımazdım. Çünkü bu videoların da yayılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu videoyu çok geniş kapsamlı tutmaya çalıştım. Bir şeyler okudum, araştırdım. Çözümlerden de bahsedeceğiz. Olası senaryolardan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle bu iki saldırgana dair bazı detaylarla başlamak istiyorum. Şanlıurfa'daki olayda çok şükür ki saldırganın kendisi dışında bir can kaybı yoktu. Ama dünkü olay, Maraş'taki olayda maalesef ki çok üzücü şekilde 9 tane masum yavru, öğretmenleri de dahil olmak üzere hayatını kaybetti. Bence bütün ülke gündeminin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu videoyu da izlerken lütfen sağduyulu bir şekilde, ön yargılarınızdan arınarak izleyin. Haberlerin içerisinde yorumları okuduğum zaman insanların bu konuda bile birbiriyle ayrıştı ve birbiriyle kavgaya düştüğünü görüyorum. Ama bu konuda kesinlikle ayrışacak hiçbir nokta yok. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak aynı yerde durmamız gerekiyor. Durumun ciddiyetini görmemiz gerekiyor. Başka şeyleri araya karıştırmadan sağduyulu bir şekilde doğrusu nedir, ne yapılması gerekir, neden bu noktaya geldik, bunu konuşmamız gerekiyor. Kimse sorumluluğu başkalarına atmamalı. Herkes kendi üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Çünkü çocuklar hepimizin kırmızı çizgisidir. Çocuğu olan için durum farklı, çocuğu olmayan için durum farklı ama herkesin orta noktası çocuk hassasiyeti olması gerekir. Şanlıurfa'daki saldırgan için değişik bir iddia ortaya atıldı. Burada haberi de size getirmek istiyorum. Notlar da hazırlamıştım. Bu saldırganın daha önce olaydan önce Ömer Ket diye biri 19 yaşında yine kendi okuluna, eski okuluymuş ve buraya bir saldırı düzenledi. Ve daha öncesinde sosyal medya üzerinden hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak dediği ortaya çıktı. Peki bu açık tehdidi, çünkü biliyorsunuz ki Amerika olayların en çok olduğu yer. Neden Amerika'da bu olaylar bu kadar çok fazla diye araştırma yaptığım zaman tespitleri de size aktaracağım bu arada. Peki bu Siverek'teki saldırılardan günlerce önce okulun sosyal medyasındaki bir gönderinin altına hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak, hazır olun kunduzlar şeklinde yorum yaptığı belirlendi. Bu açık bir şekilde zaten kendini belli ediyor. Amerika'daki yapılan saldırılarda da saldırganların birkaç gün önce manifesto denilen neden yapıyor bu olayları ve bu olayları yaptığı şekilleri anlattığı yazılar zaten var. Çünkü bu saldırıları yapan saldırganların zaten birincil hedefi aslında konuşulmak, neden yaptığını göstermek, ya kendini kanıtlamak ya da çeşitli örgütlere kendini kanıtlamak olduğu artık biliniyor. Peki ihmal zinciri oldu mu? Evet, burada bir ihmal olduğu görülmekte. Bu tehdidin fark edilip önlenmemesi ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu değerlendirdi. Olayın ardından soruşturmanın selameti açısından Şanlıurfa Valiliği 2 ilçe emniyet müdürü ve 2 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Size bu Maraş'taki saldırganın öğretmeninin çocuğu tanımlamasından bahsedeceğim. İsa isimli bir saldırgan. Öğretmeni şunları söylemiş: derse katılmaz, saatlerce defteri karalar, içe kapanık ve yalnızdı. Öğrencisinin sınıf içinde var olsa da zihinsel olarak dersten kopuk olduğunu belirtiyor. Sınıfa hep gelen bir çocuktu ama derse çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o hiç dinlemezdi, kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, saatlerce bir şeyler yazar, çizerdi. En belirgin özelliği buydu. Teneffüslerde kimseyle konuşmaz, hep yalnız dolaşırdı, kavga ettiğini görmedim, içine kapanık, anlaşılması zor bir çocuktu. Şimdi arkadaşlar yavaştan konuya geçeceğim ama geçmeden önce size bir video daha izleteceğim. Bu videoda da aynı okuldan çocuğu tanıyanları tanıyan yine bir öğrencinin verdiği röportajı ekranlarınıza getiriyorum. Bu röportajda çocuk diyor ki bu saldırganın daha önceden tehdit etmiş arkadaşlarını. Bu da biliniyor. Bunları size özellikle söylüyorum çünkü bu tarz saldırıları yapan kişilerin önceden sinyal verdiği kesin ve net. Bunun üzerine konuşacağım zaten sizinle. Ve yine aynı şekilde bu saldırganın 2014 yılında Amerika'da 6 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaralayan Elliot Oliver'in profil resmini WhatsApp'ta kullandığı, bundan daha açık bir şey olabilir mi? Saldırganlara duyulan bir sempati var burada. Şundan bahsedelim. Konuları çok dağıtmak istemiyorum. Konuşmak istediğim ilk konu okulların durumu.
Okul ve aile, değil mi? İki ayağı var bu mevzunun. Hatta üç ayağı var, ona da çıkacağım. Okul, aile ve okulun da üstünde, okulun da yetmediği durumlarda ilgili devlet kurumları, değil mi? Üç tane ayak. Hatta dördüncü ayağı da ekleyeyim. Toplum, yani bizler vatandaşlar olarak neler yapacağız? Ailenin zaten ilgili olduğu durumlar daha kolay yönetilebilir. Neden? Çünkü aile kendi çocuğunu gözlemliyor, görüyor, bilinçli bir aile. Gerekli yönlendirmeleri, artık ne gerekiyorsa, psikolojik destek, sevgi dili, neyse aile onu halleder. Biz daha çok şu senaryo üzerinden konuşmak istiyorum. Ailenin ilgisiz olduğu, ailenin bir şeyleri görmediği veya görmek istemediği, inkar ettiği durumlarda okulda öğretmenler, kendi sınıf öğretmeni, rehberlik servisleri ve onların da yönetemediği durumlarda yöneticiler neler yapmalı? Bazı yorumlarda şunları görüyorum. Öğretmenlerin şunları dediğini görüyorum ve buna katılmıyorum arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Öğretmen diyor ki biz durumu fark ettik. Aileye ilettik. Aile de ilgilenmedi. Bizler ne yapabiliriz diyor. Burada ideal durumlar ne olmalı diye bana soracak olursanız ve bundan sonra ne olmalı diye soracak olursanız, öğretmenler ve eğitimciler zaten pedagojik formasyon almıştır. Normal bunu almayan kişilere göre durumları aslında daha kolay yönetebilirler. Baktı çocukta, mesela öğretmen burada çocukta bir tuhaflık sezmiş. İlla saldırganlık değil. İki ayrı uçta gidiyor bu çocuklar. Ya saldırgan oluyorlar, şiddet eğilimi gösteriyorlar ya da tam tersi çok izole oluyorlar, içine kapanık oluyorlar. Öğretmen bunu sezmiş. Öğretmen bunu sezdi diyelim. Ailesiyle konuştu diyelim. Ben senaryodan bahsediyorum. İdeal senaryodan. Ailenin ilgisiz olduğunu farz edelim. Böyle bir durumda biliyorsunuz ki ülkemizde ve birçok ülkede dahil olmak üzere 18 yaşına gelene kadar bir çocuk aslında devlete de aittir aynı zamanda. Çocuğun aile tarafından istismar edildiği, ihmal edildiği durumlarda devletin o çocuğu ailenin elinden alma yetkisi vardır. Bu olaylarda bu durum söz konusu muydu bilemeyeceğim ama ben size genel bir olaydan bahsediyorum. Aile ilgisiz. Öğretmen elim kolum bağlı demek yerine ilgili birime, yani rehberlik servisine durumu anlatmalı. Rehberlik servisinin de işin içinden çıkamadığı durumlarda idareci devreye girmeli. İdarecinin de işin içinden çıkamadığını farz edelim. Bu durumu okulun dışına, yani devletin üst kademelerine taşıması zorunlu ve gerekli olmalıdır. Hani biz bir şey yapamıyoruz, veli de ilgilenmiyor, çaresizliğini artık bırakmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Devlet bu noktada ne yapabilir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ve daha gerekli diğer kurumlara bu durum aksettirilebilir. Gerekirse bakın, işin içinden çıkılmayacak büyük olaylarda aile de ihmalkar durumdaysa çocuğun velayeti geçici olarak devlete geçmelidir ve çocuk zorunlu olarak psikolojik destek almalıdır. Artık o durumlar beni aşar. Ama bu yöntemler uygulanmalıdır diye düşünüyorum. Bunlar benim fikrim. Yani çaresiz kalmak yerine aslında multidisipliner olarak aileden başlayarak aile, okul, idareciler, devlet, toplumda diğer vatandaşlar herhangi bir problem gördüğü zaman bunu bir vatandaş görevi olarak bunu söyleme, atıyorum bir veli kendi çocuğu değil ama böyle bir durumla karşılaştı. Bunu anlatmalı, bunu paylaşmalı ve bunun ciddiyetinden bahsetmeli. Mesela diyelim ki orada bu çocuk sosyal medya hesaplarına bu saldırgan bir yorum yaptı, bir tehdit yorumu yaptı. Bunu gören biri bunu gerekli yerlere söylemeli ama burada karşılıklı bir ciddiye alınma gerekiyor. Söylediği gerekli yerlerde de bu durumun ciddi şekilde araştırılması ve es geçilmemesi gerekmektedir. Daha sonra okullarda ben ciddi bir disiplin açığının artık olduğunu düşünüyorum. Bunu da neden düşünüyorum? Şu an çevremde bizzat hani ilkokula, ortaokula veya daha üst kademelere giden biri yok. Kendi zamanımdan yola çıkarak şimdi sosyal medyada paylaşılanlar veya kulağıma gelenler, duyduklarım açısından okullarda ciddi bir disiplin sorunu olduğunu gözlemliyorum bir vatandaş olarak. Bazı insanlar burada hani koyun can derdinde, kasap et derdinde misali oyunlarını savunacak. Daha oyun konusuna girmedim. Oyununu savunacak. Aman canım yasak olmasın, yasakçılar deyip insanlara saldıran insanları aynı şekilde kasap olarak görüyorum ve et derdine düştüklerini düşünüyorum. Kendi işte rahatlıklarını, konforlarını, hobilerini, oyun mesela veya kıyafeti savunmak için bu tarz problemleri görmezden gelip sadece kendi rahatlıklarını düşündüklerine inanıyorum. Ama bu tarz işler ciddi fedakarlık gerektirir ve disiplin olması gerekir. Ben bu açıdan bakıyorum. Bu konuya katılmayanlar ya saygılı şekilde yorum yapsınlar ya da
benim kendi hür irademle düşüncelerimi söylediğim kanalımı o pis yorumlarıyla kirletmesinler. Neden yasaklar olmamalı veya oyunlar neden yasaklanmasın diye düşünüyorlarsa gitsinler ayrı bir kanal açsınlar ve orada konuşsunlar. Bu tarz insanlara da çok sinir oluyorum. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Disiplin olmalı. Şimdi bizim zamanımızda 2008 yıllarında liseye başladım. Anadolu Lisesi'ne gidiyordum ve çok ciddiydi. Yani o zamanlar biz de memnun değildik. Hani çok sıkı disiplin vardı ya. O zaman bilmiyorsun, anlamıyorsun. Ha ne gerek var gibi düşünüyorduk aslında ama yine de bir şekilde o yasaklara boyun eğiyorduk. Biz tek tek sınıfa geçerdik. Müdür yardımcımız, müdürümüz kapıda beklerdi ve biz tek tip kıyafetimiz vardı. Ayakkabımız siyahtı, saçımız topluydu. Makyaj gibi bir şey mümkün değildi. Ben ilk makyajımı hazırlıkta, üniversiteye gittiğimde hazırlıkta gözüme bir rimel çekerek yaptım. Şimdi bunlar yasak mı? Bunlar yasaklar değil. Bunlar olması gerekenler. İnsanların bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, yaşlılık gibi giden bir kronolojisi var değil mi? Şimdi sen çocuğu kadın gibi giydiriyorsan, erkek çocuğunun şiddete meyilli yapıyorsan, onu böyle bir adam havasına sokuyorsan çocuğun ayarlarıyla oynamış oluyorsun. Neden okullarda kılık kıyafet yönetmeliği gelmeli ve tek tip kıyafet olmalı? Sosyoekonomik durumlarından zaten bahsedebiliriz. Eşitlenme olmalı. Çünkü kiminin durumu el verir çok güzel giyinir. Diğeri açısından bu bir kıskançlık olabilir ve ona bir haset besleyebilir, ona bir düşmanlık besleyebilir. Çocuk aklı bu şekilde çalışır. İkincisi, kurumsal kimlik ve güvenlik açısından da bu önemlidir. Yani o kuruma, o okula ait forma. Bu çocuk bu okulda okuyor. Yabancı dışarıdan giren çocukları da tespit etme açısından önemlidir. Odaklanma ve akademik ciddiyet. Şimdi farz edin ki çocuklar rengarenk, herkes kafasına göre hiçbir disiplin olmadan kılık kıyafet gidiyorlar okula. Saçlar başlar, makyajlar, erkekler ayrı bir dünya. Odaklanma olayı çok kopar ve odak dış görüntüye daha çok kayar. Orada bir akademik ciddiyet kalmaz. Sonrasında profesyonel hazırlıktır. Şimdi iş hayatına atıldığınız zaman her kurumun, hastanede çalışıyorsanız hastanede, okulda çalışıyorsanız okulda, devlet kurumunda çalışıyorsanız orada bir kıyafet yönetmeliği vardır. Ve bunlar gereklidir. Bunlar yasaklar değildir. Bunlar yasak değil. Olması gerekendir. Kılık kıyafet gelmeli. Saç baş gelmeli. Yani herkes tertipli, düzenli bir şekilde ve disiplin içerisinde olarak okula gelmeli. Bazılarınız şunu diyebilirsiniz bana. Bunlar toparlanınca, bunlar olunca şiddet mi azalacak? Arkadaşlar, olaya bu şekilde bakmayın. Olaya şu şekilde bakıyorum. Ben yine ileride sayacağım, söyleyeceğim önlemlere de şu şekilde bakın. Şimdi kapınızı açık bırakırsanız veya atıyorum kilitlemezseniz oraya hırsız girme olasılığı yüksektir, değil mi? Girmeye de bilir ama olasılık yüksektir. Kapınızı kilitlediniz diyelim. Kapattınız ve kilitlediniz. Hırsız girebilir mi? Hırsız girebilir ama olasılığı çok azaltırsınız. Doğru mu? Doğru. İşte bu önlemlere de saçma, gereksiz demek yerine bu önlemleri de kapıyı kilitleme olarak düşünmenizi tavsiye ediyorum. Şu oyunlar mevzusuna bir giriş yapmak istiyorum. Dün sosyal medyada paylaştığım zaman çok olmamakla birlikte 3-5 kendini bilmez. Oyunlara karışacak bir sen kaldın. Oyunlar. Arkadaşlar bu insanlar oyunlar üzerinden, chat kısımlarından haberleşebilir. Şimdi neden oyunlar önemli? Neden araştırmalar kısa veya uzun vadede oyunların, şiddet içerikli bu oyunların çocukların psikolojisi ve davranışları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor? Bunları size anlatacağım. Bakın oyunlar yasaklanmasın, kılık kıyafet serbest kalsın diyenlerin kalsın çünkü oyunlar serbest kalsın çünkü diyecek 3-5 tane sebepleri bile yok, sayamazlar. Çünküleri yok, sadece canları böyle istiyor. Ama ben size sebepleri anlatıyorum. Sürekli şiddet içerikli görsellere, videolara maruz kalmak çocukta bir normalleşmeye ve şiddete karşı bir empati yeteneğini zayıflamasına sebep olur. Normalleşir, şiddeti bir çözüm yolu olarak görmesini sağlar. Sürekli şiddet içerikli oyunlara maruz kalan ve oynayan çocuklar günlük hayatlarında, sosyal hayatlarında normal bir şekilde onlarla iletişim kurmaya çalışan diğer insanların davranışlarını tehditkar olarak algılamaya başlar. Fizyolojik uyarılmaları artar. Şimdi bu tarz oyunlarda ne vardır? Çok yoğun adrenalin,
çok yoğun adrenalin vardır. Kalp hızı artar, adrenalin artar, yükselir ve bir çocukta bir uyarılma olur. Uyarılmışlık hali bir süre daha devam eder. En ufak bir tartışma yaşadığı zaman bu çocuk diğer çevresiyle, arkadaşlarıyla, öğretmeniyle artık ona göre tepkiler vermeye başlar. Bakın sebepler var, sebepler. Hiçbir şey ben bu kanalda canım öyle istiyor diye konuşmuyorum. Bunların pedagojik olarak, bunların insan psikolojisi, çocuk psikolojisi olarak sebepleri var. Özellikle 12 yaş altındaki çocukların bu tarz kurgusal içeriklere maruz kalmaları, onların dünyayla, yaşadığımız gerçek reel dünyayla, o yaşadıkları sanal alemde çizgiyi bulanıklaştırıyor. Yani çocuk bir süre sonra kendini o, yani yaşadığımız şu dünyaya adapte hissetmiyor. O oyunun içindeymiş gibi yaşıyor. Hemen biliyorum artık, ben bu insanların savunma şeklini de öğrendim. Burada şey diyeceklerdir. Biz de oynadık, biz kimseye zarar vermedik. Arkadaşlar, herkesin aile yapısı, herkesin karakteri, herkesin psikolojisi, herkesin zihinsel yapısı ve beyin kimyası bir değil. 10 kişiden bir kişi bu durumdan etkilenmeyebilir. Ama 9'u etkilenir. Sen örnek değilsin. Yani sen etkilenmedin diye biz araştırmaları çöpe atamayız. Ben de etki etmedi diyorsun. Sen değilsin buradaki kriter. Etkilenen kişiler inceleniyor zaten. Toplumda kurallar zayıf halkaya göre koyulur arkadaşlar. Toplumda kurallar en zekiye, en eğitimliye, en kural dinleyene göre koyulmaz. Tabelalar asılıyor değil mi? Mesela o tabelalar kendini bilen, kurallara uyan bir insan için ne kadar da boş aslında. Çünkü zaten o kurallara uyuyor. Ama bir de bunun diğer yüzü var. Bir de toplumun diğer yüzü var. Eğitimli olmayan, sadece üniversite okumaktan bahsetmiyorum. Kendini geliştirmeyen, insani değerleri olmayan veya aile yapısı çok kaotik olup ve en ufak bir şeyde artık uyarılan, oraya kayma eğilimi olan çocuklar göz önünde bulundurulmalı arkadaşlar. Sizin sırça köşkünüzde ben oynuyorum, hiçbir şey olmuyor diyen kesim değil buradaki önemli olan. Kırılgan gruplar. Aynı şekilde bu diziler içinde geçerli. Dizilerle alakalı, filmlerle alakalı, sosyal medyayla alakalı belki onlarca video yapmışımdır. Çok fazla talep görmüyor, çok fazla izlenmiyor. Ama bu tartışılmaz bir gerçek. Yok 101 miydi, 01 miydi, Adana mı nedir? İşte bu tarz gençler arasında çok yoğun bir şekilde izlenen, sosyal medyada arkadaşını döverek bu videoları paylaşan şiddet içerikleri, bunların hepsi birer örnek teşkil ediyor. Bunların hepsi o karanlık zihinlere, zaten bu tarz eğilimi olan çocuklara birer emsal teşkil ediyor ve cesaretlendiriyor. Bunu artık anlayalım. Çünkü bunun üzerine çok konuşmuştum. Daha sonra okuldaki rehberlik servisleri artık lütfen kağıt işlerini bıraksınlar ve daha sahada olsunlar. Öğrencilerin içerisinde olsunlar. Öğrencinin bir problemini gözlemleyebilme durumunda olsunlar. Ve Amerika'da bir tehdit değerlendirmesi diye bir şey varmış. Test. Arkadaşlar şunu söylemeyelim artık. Yani psikoloji bilinen bir şey. Artık çok derin anlamda insanların kendinin bile bilmediği şeylerde yapılan testler, yapılan sözel beyanlar, testler, işte görsel çalışmalar vesaire, kişinin bilinçaltında yatan veya psikolojisinde yatan şeyler açığa çıkıyor bu testlerle. Rehberlik servislerinde acilen bu konuyla alakalı mesela tehdit değerlendirmesi diye bir test varmış. Bu testler çocuklara uygulanmalı. Özellikle öğretmenlerin gözlem yaptığı, bu çocuğa bu test uygulansın dediği çocuklar öncelik alınmalı. Ve o testlerde bu tarz eğilimleri olan çocukların tespit edilmesi gayet de kolay olur. Tespit edildikten sonra size dediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi adımlar işlenmeli ve multidisipliner bir çalışma yürütülmeli. Devlet ayağı burada çok önemli. Devlet çocuğu sahiplenmeli ve gerekirse, aile çok ilgisizse çocuğun geçici velayetini alıp ilgili şekilde yürütmelerini yapmalı. Bu işin siyaseti, bu işin falanı filanı yok. Biz vatandaşız ve böyle taleplerimiz var. Artık işleri başka yerlere lütfen çekmeyin. Burada artık çözüm konuşalım. Burada artık neden böyle oldu bunu konuşalım. Yani herkes elini taşın altına koyacak. Öğretmenler de elini taşın altına koyacak. Öğretmenler bizim elimizden bir şey gelmiyor demeyecek. Rehberlik, yönetim demeyecek. Gerçekten üstüne düşeni yapacak.
elinden bir şey gelmediği durumda işi devlete paslayacak. Devlet de elinden gelenin en iyisini yapacak. Devletin imkanları çok fazla var. Devlet isterse yapar. Aile kısmına gelecek olursak biraz ütopik bir öneri olacak ama hani evlilik değil ama çocuk sahibi olacak insanlar ya önceden teste tabi tutulmalı. Yani bu insanlık haklarına aykırı bir şey. Bunun hiçbir zaman olacağını düşünmüyorum. Yani şu çift mesela çocuk sahibi olmasın. Çünkü testlerde olumsuz çıktı falan, bu değil. Hani keşke yapılsa ama ne olabilir? Mesela bakın burada sadece hani beyin fırtınası yaparak ve bir sürü çözüm bulabiliyorum. Sizler de bulun ve yorum yazın altına. Hani istenilirse yapılır arkadaşlar. İstenilirse yapılır. Şu an benim elimde hiçbir yetki yok. Şu an ben bir pedagojik formasyon alan biri değilim. Ben sadece bir vatandaşım. Bu duruma üzülen ve bu durum için bir şeyler düşünen, iki kafa yoran, biraz araştırma yapan bir vatandaş olarak bile bunları söyleyebilirken devletin ve öğretmenlerin ve yönetiminin elinde çok şey var aslında. Devam ediyorum. Ne yapılmalı? Kesinlikle bu tarz suç işleyen, hani diyelim ki aile uyarıldı ama aile bunu görmezden geldi. O aileye bir cezai yaptırım gelmeli. Gelmeli. Okullarda çocuklara bir ne denir? Basit düzeyde bir hukuk dersi verilmeli. Şunu yaptığın zaman bu olur, bunun sonucu denmeli. Ya biz eğitimsiziz ya hakikaten, yani çok yüzeyseliz. Birin değiliz. Birçok şey yapılabilir. Birçok şey yapılabilir. Vatandaşlık görevlerimizi bilmiyoruz. Çok çabuk manipüle ediliyoruz. Çok çabuk suistimal ediliyoruz. Artık kimse kendi işini yapmak istemiyor. Ben de yaşadığım bir sürü sorunlardan bahsediyorum size kurumsal yerlerde. Yani bu tamamen devletin suçu mu? Devlet ve hükümeti de bir kere ayıralım yani. Devletimiz, hani Allah devletimize güç kuvvet versin arkadaşlar. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti hepimizin. Yani o yüzden devletle alakalı kötü şeyler söylemek değil. Burada devlet ve vatandaş bir arada olmalı. Çözüm üretmeliyiz her zaman. Bizim derdimiz çocuklarımızın vatandaş olarak en iyi yerlerde, en düzgün şekilde olmasını istemek olmalı. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü çok fazla ayrıştık. İnsanlar din adına, siyaset adına ayrışıyor. Şimdi bu mevzu ne dinle alakalı, ne siyasi bir şeyle alakalı. Çözüm üreteceğiz. Çözüm üretip bunu paylaşacağız, bunu konuşacağız, bunu anlatacağız. Okullar çok önemli. Devlet kaynaklarını okullara yatırmalı. Okullarda sabunların olmadığını gördük. Evet, sabunlar olmalı tabii ki, yani hijyen. Okullarda bana göre polisler görevlendirilmeli. Çok zor mu? Yapılamaz mı? Valla yapılabilir ya. Hani o kadar fakir bir ülke değiliz. Emekli polislere ne bileyim, yani yapılabilir yani. Okullarda o dedektörlü kapılar takılabilir mi? Takılabilir. Ben bunu söyledim. Yine 2-3 kişi şey diyor. Bu bir önlem değil. Arkadaş, bu bir önlem. Mersin'de yine aynı şekilde üst aramasında çocuğun üstünde silah bulunmuş. Yani bu bir önlem. Orada bir polis olsa o çocuk oraya bu kadar rahat girmez ve orada bir zaman kaybeder. Yani bu önlemler alınması gerekiyor okul girişlerinde. Bunu diyeceksiniz ki sadece okula girmesi engellendi, her şey çözüldü. Zaten anlattım ya o çocukların tespit edilmesi gerektiğini, bunu söyledim ya. Aileler eğitilmesi gerekiyor. Ya neler yapıyoruz? Muhtarlıklar. Arkadaşlar, muhtarlıklar. Lütfen bu muhtarlıklar bir şeyler yapsın. Ailelere, ne bileyim, yeni evli çiftlere, çocuğu olanlara eğitim verilsin. Sosyal medyalarda, kamu spotlarında, ana akım medyada bunlar verilsin. Bunlar söylensin, anlatılsın. 1 sene olmaz, 2 sene olmaz. Sürekli bu tarz yayınlar yapılınca artık ya evet ya hani öyleymiş denir. Bu şiddettir, aldatmadır, cinayettir. Bu tarz yayınlar kalksın ya. Valilikler, eğitim müdürlükleri, milli eğitim müdürlükleri, arkadaşlar lütfen bir silkelenin, yani bir hareketlenin ya. Ya çocuklar üzerine, aileler üzerine çalışmalar, kampanyalar, projeler üretilsin ya. Kampanya açın, gönüllüler orada bir proje üretsin. Ya bunları yapmak bu çağda çok mu zor? Biraz tembellik var. Bunu da artık kabul ediyoruz. Biraz tembellik var. Herkes tembelleşmiş durumda. Kimse hiçbir şey yapmak istemiyor. Herkes ona atıyor. Öğretmen veliye atıyor. Veli öğretmene atıyor. Yönetim veliye atıyor. Ya böyle olmaz. Böyle olmaz. Son olarak hakikaten sinirleniyorum yani de. Bu son olarak neden bu Amerika'da bu olaylar çok fazla vardı? Bununla alakalı bir araştırma yaptığım zaman şu çıkıyor. Amerika'da ateşli silahlara erişim kolaylığı birinci sebep.
Birinci sebep bu. Amerika'daki araştırmaların %100'ünde ortak nokta budur. Diğer ülkelerde de akıl sağlığı sorunları veya zorbalık görülse de Amerika'da bu durumun ölümlü saldırıya dönüşme oranı çok yüksektir. İstatistiksel olarak okul saldırganlarının %80'inden fazlası silahı kendi evinden veya bir yakının evinden temin edebiliyor. Bu olayda da ikinci saldırganın ne yaptığını gördük. Kendi babasından bu silahı temin ettiğini gördük. Silahlar konusunda çok fazla bir bilgim yok ama silahlar konusunda da erişilmesi güç olması gerekiyor. İkinci bulaşıcı etki olarak medya takibi ve sosyal medya saldırganları birer anti kahraman olarak gösteriliyor. Sosyal medya deyince millet böyle bazı kesim, cahil kesim dediğim gibi böyle bir ayaklanıyor. Aman sosyal medyamıza karışmayın, aman oyunumuza karışmayın. Bu saldırganların da size buraya bir tane fotoğraf göstereceğim. Kod adı C3-1K yani Cehennemin 31 Katı isimli bir platformda, hatta Erkan Türükten diye bir siyasetle uğraşan, herhalde bu bir de farklı söylemleri olan biri, diyor ki bu örgüt Amerika destekli bir satanist örgüt. O onun iddiası, bilmiyorum çünkü araştırmadım. 2024 yılında bunun için özel haber yaptım. Kimsenin umurunda olmadı diyor. Şimdi bu tarz karanlık zihinler, bu tarz Telegram grupları, bu tarz toplanma alanların içerisinde kümeleşiyor. Nereden haberleşiyorlar? Bunlardan haberleşiyorlar. Amerika'da da ne diyor mesela? Ne size söyledim? Bulaşıcı etki. Sosyal medyada bu insanların bir anti kahraman olarak gösteriliyor. Araştırmalar büyük bir okul saldırısından sonraki 13 gün boyunca benzer bir saldırı girişiminin yaşanma ihtimalinin istatistiksel olarak çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü neden? Dediğim gibi bu karanlık zihinler bunları görüyor. Şimdi biz ne kadar, mesela ben 2 günden beri çok üzgünüm. Biz ne kadar üzgünsek hani ne yapabiliriz, ne söyleyebiliriz gibi düşünürken bu karanlık zihinlerde ellerini ovuşturup gülerek bunları takip edip kendilerine bir örnek oluşturuyorlar. Anladınız mı? Yani her şey güllük gülistanlık değil. İntikam duygusu geliştiriyorlar arkadaşlar. Bir skor elde etmeye çalışıyorlar. Üçüncüsü akran zorbalığı ve sosyal izolasyon. Gizli servisin yaptığı bir analize göre okul saldırılarının %71'i olaydan önce ağır bir şekilde zorbalığa uğradığı, saldırganların %71'inin saldırıdan önce ağır zorbalığa uğradığı, tehdit edildiği ve dışlandığı, bu Amerika'daki örnekler için. Şimdi bu da öğretmenin tespit edebileceği bir şey. Rehberlik servisinin yönetimin tespit edebileceği bir şey. Ruh sağlığı ve sızıntı. Her saldırganın ağır bir ruhsal hastalığı olduğu söylenemez. Ancak çoğunun ciddi bir kriz anında olduğu tespit edilmiştir. Saldırganların %93'ü eylemi gerçekleştirmeden önce niyetlerini bir şekilde belli eder. Arkadaşına söyleme, sosyal medyadan paylaşma, günlük yazma. Hepsinde bu vardı arkadaşlar. Hepsinde bu vardı. Türkiye örneğinde de vardı. Türkiye örneğinde de ilki sosyal medyada bunu paylaşmış. İkincisi de arkadaşını tehdit etmiş zaten. Maskülenlik krizi ve öfke. Sosyolojik çalışmalar saldırganların neredeyse tamamının erkek olduğunu vurguluyor. Toplumun erkeklik rollerine dair beklentileriyle bireyin başarısızlık hissi birleştiğinde şiddet bir güç kazanma aracı olarak seçilebilir. Burada da insel ya da incel diye yazılıyor. O gruplar da çok söz ediliyor. Yani ben de bir iki tane bir videomun altına yorumlar gördüm. Hani hakaret eden, hani erkek ve hakaret, küfür, sizin gibi kadınlar diyen, hani bir kesim hastalıklı gruplarda kadınlara düşman gruplar da var. Bu gruplar da tespit edilmeli. Yani kötü bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Kötü bir yere gidiyoruz yani. Dünya kötü bir yere gidiyor. Farklı psikolojik hastalıklar ortaya çıkıyor. Farklı davranışlar ortaya çıkıyor. Bunları tespit etmekte bu işin içindekilere düşüyor. Halka düşüyor. Yani gördüğünü ihbar etme konusunda. Kolluk kuvvetlerine düşüyor. Savcılığa düşüyor. Sosyal Politikalar Bakanlığı'na düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na düşüyor. Ailelere zaten en başta düşüyor. Ama ben bütün bu senaryoları ilgisiz aile olarak yorumladıktan sonraya geçtiğim için bunlardan daha çok bahsettim. Yani acilen bir şeyler yapılmalı, konuşulmalı, fikir üretilmeli. Yorumların altında kavga etmek, saçma sapan şeyler konuşmak yerine lütfen güzel fikirler üretin. Birbirimize saldırmak yerine benim şöyle bir fikrim var diye fikirleri yazın. Ben okulumda şöyle bir problem yaşıyorum. Ben öğretmenime söylediğim halde ciddiye alınmadım gibi yaşadığınız zorluklardan bahsedin. Videoyu beğenin, yorum yapın, paylaşın arkadaşlar. Yani bu salak saçma videolar izleyeceğimizde artık bu tarz bizi doğruya, iyiye yönlendiren, bir şeyleri görmemizi sağlayan videolar izleyin artık lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.